23 Ağustos 1514. Doğu Anadolu'nun Sarp Dağları arasında uzanan Çaldıran Ovası, tarihin en belirleyici sabahlarından birini yaşıyordu. İki büyük imparatorluk, onlarca yıldır birikiş halindeki rekabetin doruk noktasında, nihayet karşı karşıya geliyordu. 16. yüzyılın başında Şah İsmail Safevi, Tahran'dan Bağdat'a uzanan toprakları kısa sürede ele geçirmiş, genç ve karizmatik bir hükümdardı. Kendisini yalnızca bir sultan değil, aynı zamanda kutsal bir lider olarak konumlandıran Şah İsmail, Anadolu'daki Türkmen aşiretleri üzerinde derin bir nüfuz kurmuştu. Bu nüfuz, Osmanlı tahtı için varoluşsal bir tehdit anlamına geliyordu. 1512'de Osmanlı tahtına oturan Yavuz Sultan Selim, Batı sınırında hızlı diplomasi yoluyla barışı sağladı ve gözlerini doğuya çevirdi. Anadolu'da yaşanan Kızılbaş isyanlarının arkasındaki gücü bertaraf etmek, onun için hem siyasi hem de askeri bir zorunluluktu. Selim, tarihin bu kırılma noktasında tereddüt etmedi. 1514 baharında Osmanlı ordusu, yaklaşık 150.000 kişilik devasa bir güçle İstanbul'dan hareket etti. Yüzlerce top, binlerce öküz arabası ve tüfek kullanan Yeniçeri birlikleriyle oluşan bu ordu, döneminin en modern savaş makinesiydi. Aylarca süren zorlu dağ yolculuğundan sonra Çaldıran Ovası'na yaklaşıldı. Osmanlı ordusunun kalbi, Yeniçerilerden ve topçu birliklerinden oluşuyordu. Tüfekli Yeniçeriler, ateşli silah konusunda döneminin en eğitimli savaşçılarıydı. Yanlarındaki yüzlerce bronz top ise, daha önce hiçbir Orta Doğu ordusunun karşılaşmadığı ölümcül bir teknolojiydi. Karşı cephede ise Şah İsmail'in Kızılbaş ordusu, sayıca güçlü ve savaş deneyimi yüksek bir süvari gücüne sahipti. Onlarca yıldır kazandıkları zaferlerle pekişen bu atlı savaşçılar, hız ve saldırganlığı temel taktik olarak benimsemişlerdi. Ancak ellerinde yalnızca birkaç hafif top ve geleneksel silahlar vardı, ateşli silah açısından Osmanlılara göre çok geridelerdi. Osmanlı topçu komutanları, Çaldıran Ovası'nın düzlüğünü dikkatle inceleyerek topları stratejik bir hat boyunca dizdi. Aralarına ağır öküz arabalarını yerleştirdiler ve bu araçları birbirine demir zincirlerle bağladılar. Bu tabur zinciri sistemi, bir süvari saldırısına karşı neredeyse geçilmez bir barikat oluşturuyordu. 23 Ağustos sabahı güneş henüz yükselirken, ovanın üzerinde keskin bir sessizlik hakimdi. Şah İsmail'in atlıları ufkun ötesinde toplanmış, kendi üstünlüklerine duydukları derin inançla rakiplerini hafife alıyorlardı. Osmanlı hatlarında ise komutanlar emirlerini fısıltıyla iletirken topçular fitillerini ve barutlarını hazırladı. Şah İsmail'in sol kanadı ilk hamleyi yaptı. Binlerce Kızılbaş atlısı, yeri titreten bir gürültüyle Osmanlı hatlarına doğru atıldı. Onlarca yıldır tüm rakiplerini ezip geçen bu süvariler, bu kez çok farklı bir karşılıkla yüzleşeceklerdi. Osmanlı topları ardı ardına ateşlendiğinde, ova bir anda ateş ve yoğun dumana büründü. Her top mermisi süvari saflarının içine düşerek hatları derin bir sarsıntıya uğrattı. Kızılbaş süvarileri daha Osmanlı mevzilerine ulaşamadan ağır kayıplar vermeye başladı. Zincirlerle birbirine kilitlenmiş arabalar, süvari saldırısının en büyük avantajı olan momentumu tamamen kırdı. Atlar bu beklenmedik engelle karşılaşınca hatlar birbirine girdi, savaşçılar hem önlerindeki barikatla hem de arkalarından gelen topçu ateşiyle sıkışıp kaldı. Kızılbaşların onlarca yıldır işe yarayan hiçbir taktiği bu tahkimatı aşamıyordu. Safevi ordusunun sağ kanadındaki komutan Ustaçlı Mehmed Han, barikatı aşmak için farklı bir açıdan saldırıya geçti. Osmanlı Yeniçerilerinin disiplinli ve kesintisiz tüfek ateşi her girişimi geri püskürttü. Safevi komuta kademesi bu çatışmada ağır darbeler aldı. Şah İsmail bizzat atına atlayıp öncü saflarına indi, ordusunu toparlamaya ve yeniden saldırıya geçmeye ikna etmeye çalıştı. Bu cesaret, Kızılbaş savaşçılarında kısa süreli bir coşku yarattı ve savaş anlık bir kargaşa içine girdi. Ancak Osmanlı topçusu hiç duraksamadan ateşini sürdürdü. Savaşın 3. saatinde Şah İsmail kolundan yaralandı ve atı topçu ateşiyle vuruldu. Karizmatik ve yenilmez imgesinin çöküşü, Safevi birliklerinin moralini telafi edilemez biçimde sarstı. Hükümdar, sadık muhafızları arasında savaş meydanından güçlükle kaçabildi.
komutanlarını kaybeden ve hat boyunca ağır kayıplar veren Safevi ordusu çözülmeye başladı. Yeniçeriler tahkimatlı mevzilerini terk edip ilerleyişe geçti, Osmanlı süvarileri dağılan birlikleri takibe koyuldu. Yaklaşık 3 saat içinde Çaldıran, kesin bir Osmanlı zaferine dönüşmüştü. Birkaç gün içinde Osmanlı ordusu, Safevi başkenti Tebriz'e girdi. O yalnızca bir şehrin fethi değil, yüzyıllarca sürecek jeopolitik bir dengenin yeniden kurulmasıydı. Doğu Anadolu'daki Türkmen toprakları ve Kürt beylikleri kalıcı olarak Osmanlı egemenliğine geçti. Şah İsmail Çaldıran'dan sağ kurtulmuş olsa da bir daha eski gücüne kavuşamadı. Savaştan sonra inzivaya çekilen bu hükümdar, yenilmez imgesini yitirilmiş, gölgesi düşmüş bir lider olarak tarihin sayfalarına geçti. Kızılbaşların kutsal önderi, tarihin en kırılgan gerçeğiyle yüzleşmişti. Çaldıran, bugün yalnızca Osmanlı tarihinin değil, insanlığın askeri tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olarak anılır. Topçunun ve ateşli silahların savaş alanına hakim olduğu bu günden itibaren, tarihin akışı değişti. Ve Çaldıran Ovası'nda 3 saatte şekillenen bu kader, günümüze uzanan sınırların ve dengelerin temelini attı.